M.Ö. 202 yılının Ekim ayı, Kuzey Afrika'da tozlu bir ova. Zama yakınlarında iki ordu karşı karşıya duruyor ve bugün Akdeniz dünyasının kaderini sonsuza dek değiştirecek. Hannibal Barca, 17 yıldır İtalya topraklarında Roma'yı dize getirmeye çalışan Kartacalı komutan. Cannade tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanmıştı ama şimdi kendi topraklarını savunmak zorundaydı. Karşısında ise genç bir Roma generali vardı, Publius Cornelius Scipio. İspanya'da kazandığı zaferlerle adını duyurmuş, şimdi savaşı doğrudan Kartaca'nın kapısına taşımıştı. Savaştan önce iki komutan, tarihe geçecek bir görüşme için bir araya geldi. Ancak barış şartlarında anlaşamadılar ve ovada silahlar konuşacaktı. Hannibal ordusunu 3 sıra halinde dizdi, önde paralı askerler, ardında Kartacalı ve Afrikalı birlikler, en arkada ise İtalya'dan getirdiği tecrübeli gazileri. Ve en önde, 80'i aşkın savaş fili bekliyordu. Bu filler, savaş meydanının en korkutucu silahıydı. Ama Scipio, bu tehdidi çok iyi biliyordu ve ona karşı sessiz bir plan hazırlamıştı. Roma lejyonlarını her zamanki gibi dama tahtası düzeninde değil, aralarında düz koridorlar bırakarak dizdi. Amaç, hücum eden fillerin bu boşluklardan geçip zarar vermeden arkaya gitmesini sağlamaktı. Bir diğer kritik unsur ise Numidyalı süvarilerdi. Bir zamanlar Hannibal'ın müttefiki olan Numidya kralı Masinissa, artık Roma'nın yanında savaşıyordu ve bu, dengeleri kökten değiştirecekti. Savaş borularıyla başladı. Roma trompetçileri, boynuzları ve borazanları olabildiğince yüksek sesle çalmaya başladı, bu gürültü, filleri paniğe sürüklemek için tasarlanmıştı. Hannibal filleri ileri sürdü, hedefleri Roma hatlarını ezip geçmekti. Ama gürültü, boynuz sesleri ve trompetler, hayvanları olması gerekenden çok daha erken paniğe sürükledi. Bazı filler açılan koridorlardan geçip zararsızca arkaya gitti. Ama diğerleri dehşete kapılıp geri döndü, doğruca kendi safları olan Kartaca süvarilerinin üzerine yürüdü. Sonuç yıkıcıydı. Kendi fillerinin ezdiği Kartaca'nın sol kanadındaki süvari birlikleri dağıldı, saflar bozuldu ve düzen bir anda kayboldu. Roma süvari komutanı Laelius ve Numidyalı kral Masinissa, bu kaostan hızla yararlandı. Dağılan Kartaca süvarilerinin peşine düşerek onları savaş alanının dışına sürdüler. Artık Hannibal'ın kanatlarını koruyacak süvarisi kalmamıştı. Ama piyade hatları hala ayaktaydı ve asıl mücadele şimdi başlıyordu. İki ordunun piyadeleri şiddetle çarpıştı. Roma'nın ilk iki hattı, Hannibal'ın öndeki paralı askerlerini ve Afrikalı birliklerini geriletmeyi başardı. Ama Hannibal'ın son umudu, İtalya'dan getirdiği ve cannaden beri hiç yenilmemiş gazi askerleriydi. Bu deneyimli sıra, Romalıları durdurmak için sertçe direndi. Savaş tam bu noktada kilitlenmişken, Laelius ve Masinissa'nın süvarileri geri döndü. Bu kez Kartaca ordusunun arkasından, hiç beklenmedik bir anda saldırdılar. Önden ve arkadan aynı anda kuşatılan Hannibal'ın gazileri artık dayanamadı. Kartaca ordusu tamamen dağıldı ve savaş, Roma'nın kesin zaferiyle sona erdi. Kartaca tarafında yaklaşık 20.000 asker hayatını kaybetti. Hannibal, savaş alanından kurtulup kaçan az sayıdaki komutandan biriydi ama artık savaşı kaybetmişti. Zama Savaşı, 2. Pön Savaşı'nı sonlandırıldı. Kartaca, ağır bir barış antlaşması imzalamak zorunda kaldı ve bir daha asla eski gücüne kavuşamadı. Bugün geriye dönüp baktığımızda, Zama bize şunu hatırlatıyor, en güçlü silah bile, doğru zamanda doğru şekilde kullanılmazsa, sahibine karşı dönebilir. Hannibal'ın filleri, bunun tarihe kazınmış en çarpıcı kanıtıydı.